Merhaba, bugün size motifli kazak anlatımı yapacağım. Normalde bitmiş haliyle başlarım ama bu sefer daha anlaşılır olabilmesi için baştan böyle başlamak istiyorum. Ben zaten videoyu düzenlediğimde bitmiş olacak. 665 gram 4 yumak buradaki açık krem renkten kullanmıştım. Demek ki 400 gramı buradaki açık krem renkten, 265 gramı da buradaki pudra pembe renkten geliyor. Toplam 7 yumak kadar ip kullandığınızı düşünebilirsiniz. Siz boyunu artıracaksanız, bedenini daha geniş yapacaksanız o zaman ne yapıyorsunuz? Daha fazla yumak ip alıyorsunuz. Başlangıçta bilgileri vermek istiyorum. İp, tığ, renk kodu soran arkadaşları buraya yönlendireceğim. Beden soran arkadaşları videonun içerisine yönlendireceğim. Lütfen videoyu atlamadan izleyin. Kazakta Alize Süperlana midi ipler kullanacağım. %25 yün içeriği olan ipler, 100 gram 170 metre. Metresi az olduğu için demek ki ne olacak? Daha fazla yumak gidecek. İpinizin metresi ne kadar çoksa o kadar az yumak gider. Bana gram olarak soruyorsunuz ama metre önemli. Sizin ipiniz 100 gram mesela 300 metre ise demek ki siz daha az yumak kullanacaksınız. Ona göre yumak sayısını ayarlayabilirsiniz. İpimin kalınlığına göre 4 milim tığ kullanıyorum. Siz kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Elinizdeki her ipi kullanabilirsiniz. En inceden en kalına kadar ipleri kullanabilirsiniz. Açık renk ipimizin renk kodu 62. Buradaki ipimizin renk kodu da 161. Aynı renkle Süperlana Maxi ile bir tane bere örmüş hatırlıyorsunuz. 1 saatte biten bir bere örmüştük. Yün içeriği olduğu için de kışın rahatça kullanabileceğiniz ipler. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin, çeviriler de düzgün çevrilebilsin. Özel gereksinim arkadaşlar rahatça örebilsin diye yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş geliyorsa oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Özellikle bilgi verdiğim yerleri 2-3 kere tekrarlıyorum ki geriye dönüp sarıp izlemeyin. O yüzden örgüyü bilen arkadaşlar 2x yapıp izleyebilirler. Ben de başka videoları o şekilde izliyorum. Arada böyle girip sayı olarak bilgiler de vereceğim. Kazakta toplam 64 tane motif kullanacağız. Ben omuz motifiyle beraber boyunu bu şekilde yaptım. Omuzla beraber boyda 4 tane motif var görüyorsunuz. Siz kazağın boyunu daha çok uzatmak istiyorsanız her sıra için eteğe 10 tane motif örüyorsunuz. 4 tane önde var, 4 tane arkada var, birer tane de yanlarda var. Toplam 10 tane motif. Bir sıra uzatmak mı istediğiniz 10 tane motif örüyorsunuz. 2 sıra mı uzatmak istediğiniz o zaman 20 tane motif örüyorsunuz. Yani ben kendi kazağım için 64 tane motif ördüm. Siz bir sıra boyunu uzatmak istiyorsanız 74 tane yapıyorsunuz. 2 sıra uzatmak istiyorsanız 84 tane yapıyorsunuz. Yani boyu sizin zevkinize kalmış. Ben çok uzun boy kullanmayacağım. Daha gençlerin kullandığı tarzda kısa bir kazak yapacağım. O yüzden ben boyunu bu şekilde tuttum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kollarımız da bu şekilde 4'e 4 olacak. Buradaki kol boşluklarına da koltuk altından yedirme yaparak kollarımızı yerleştireceğiz. Kazağımızı şu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi şu koltuk altındaki motifler olmasın. Şu anki haliyle benim anlattığım Afrikan menekşesi motifli önlük süveterin aynısı. Eninde 4 motif var. Bu şekilde omuzlara motif ekledik ve yakayı oluşturduk. Biz ne yapıyoruz? Koltuk altına motifler ekleyerek ve sonra kollara motif ekleyerek önlük süveteri bir tane kazağa dönüştürmüş oluyoruz. Mantığını bu şekilde düşünebilirsiniz. O önlük süveteri yapan arkadaşlar var. Onun kollusunu yapıyormuşuz gibi düşünün. Görüyorsunuz burada 3 sıra ördüğüm motifler var. Burada 4 sıra ördüğüm motifler var. Bunu neden yaptım? Mantığını size anlatabilmek için yaptım. Ben yine ip koparmadan birleştireceğim. Bu tekniği daha çok seviyorum. İp koparmadığım için, iğneyle uğraşmadığım için bana daha konforlu geliyor. O yüzden motifleri 3 sıra ördüm. Tüm motifleri 3 sıra ördüm. 4. sırada ip koparmadan birleştirdim. 3. sırada motifimin ölçüsü 10 santim. Burada 4 sıralı haliyle 12 santim. Biraz sonra bedeni nasıl ayarlayacağımızı anlatacağım. Siz de benim gibi ip koparmadan birleştirecekseniz tüm motiflerinizi bir sıra eksik öreceksiniz. Bir üst sırada beraber ip koparmadan birleştireceğiz. Ama derseniz ki ben bununla uğraşmak istemiyorum ya da görüntüsünü sevmiyorum. İğneyle daha rahat ediyorum, tığla daha rahat ediyorum derseniz o zaman siz ne yapacaksınız? Hepsini tam şekilde öreceksiniz tüm motiflerinizi. İğne iplikle dikerek birleştireceksiniz ya da tığla birleştireceksiniz. İp koparmadan benim gibi birleştirecekler bir sıra eksik örüyorlar. İğne iplikle ya da tığla tepeleri alarak birleştirecekler tam şekilde örüyorlar. Öncelikle buna karar vermemiz gerekiyor. Şimdi aşama aşama gideceğiz. En çok soru sorulan yerler bunlar çünkü. Bana deniliyor ki ben şu kadar bedenim, motifimi nasıl yapmalıyım? Ölçüsünü nasıl bulacağım? Ben size yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim ama bunu satış yapanlar için veriyorum. Onlar uygulamalara koyacaklar. Oradaki kişi ne olduğunu bilerek alacak.
Oradaki beden tablosunda M beden mesela 50-56 santim arası. Siz kendinize yapıyorsunuz diyelim, satış yapmayacaksınız. Siz şimdi 50 santime göre mi yapacaksınız yoksa 56 santime göre mi yapacaksınız? Onu tam olarak bilemezsiniz. O zaman ne yapacağız? Diğer altıgen hırkalarda, motifli hırkalarda yaptığımız gibi, yeleklerde yaptığımız gibi evde üzerimize dar gelmeyen, severek kullandığımız bir tane kazağın ya da hırkanın ölçüsünü alacağız. Önümüze seriyoruz. Beden genişliğini ölçüyoruz. Hırka ya da kazak olabilir. Burası önemli. Üzerinize dar gelmeyen, rahat ettiğiniz, severek kullandığınız bir tane örgüden bahsediyorum. Örgüyü şu an önünüze aldınız. Beden genişliğini ölçtünüz. Kazağımızın eninde 5 tane motif var. 4'ü görüyorsunuz tam şekilde. Koltuk altına da yarım yarım birleştirdik, yerleştirdik. Demek ki eninde 5 tane motif var. Siz önünüze örgünüzü aldınız, genişliğini ölçtünüz, 50 santim geldi diyelim. 50 bölü 5, bir tane motifiniz 10 santim olması gerekiyor. Birleştirilmiş haliyle 10 santim olması gerekiyor. Diyelim ki 55 santim geldi ölçünüz. O zaman ne yapacaksınız? 55'i 5'e böleceksiniz. Bir tane motifinizin 11 santim olması gerekiyor. Ya da 60 santim geldi diyelim. 60'ı 5'e bölüyorsunuz. Bir tane motifinizin 12 santim olması gerekiyor. Yani bir tane motifin ölçüsünü nasıl buluyoruz? Beden genişliğimizi 5'e bölerek buluyoruz. Bir tane motifin ölçüsünü nasıl bulduğumuzu anladık artık. Beden genişliğimizi 5'e bölüyoruz. Boyunu istediğimiz kadar yapabiliriz. Ben boyda 4 tane motif kullandım. Siz istiyorsanız elbise gibi yapın. Bileğinize kadar yapın. Orası sizin zevkinize kalmış. Motifin ölçüsünü nasıl bulduğumuzu hallettik. Şimdi ikinci önemli soruya geçiyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar diyorlar ki ben hangi aşamada bitirip bir üst sırada birleştireceğimi nasıl anlayacağım? Şimdi ne yapıyorsunuz? Bir tane motifinizin 11 santim olması mı gerekiyor? Bir tane motifi 11 santim olana kadar örüyorsunuz. Elinize ipinizi, tığınızı aldınız. Uygun tığ numarasını aldınız ve örüyorsunuz. Ben biraz sonra motifi anlatacağım. Anlattığım gibi örüyorsunuz. Bir tane motifte deneme yapıyoruz. Ben bitmiş haliyle 12 santimlik motifler istiyordum. Kendi üstünde gösterebilmek için 12 santimlik motiflere ihtiyacım vardı. Bir tane motifte deneme yaptım. Bir sıra ördüm, 2 sıra ördüm, 3 sıra ördüm, 4 sıra ördüm. Baktım 4. sırada 12 santime ulaştı. Demek ki ben ne yapacağım? 3 sıra öreceğim. 4. sırada ip koparmadan birleştirmeye başlayacağım. Diyelim ki sizin 14 santimlik motiflere ihtiyacınız var. Bir tane motifi 14 santim olana kadar örüyorsunuz. 14 santime 5. sırada mı ulaştınız? O zaman siz de 4. sırada bırakıyorsunuz motiflerinizi. Tüm motiflerinizi 4 sıra şeklinde örüyorsunuz. 5. sırada ip koparmadan birleştirmeye geçiyorsunuz. İp koparmadan birleştirecekler ne yapacaklar? Tüm motiflerini tam şekilde örecekler. Bir tane motiflerinin 14 santim olması gerekiyor. Tüm motifleri 14 santim örüyorlar, iğne iplikle dikiyorlar. Şimdi artık motif anlatımına geçeceğim. Motifi anlatırken de bu bilgileri tekrarlayacağız. Anlatımın içerisinde iyice mantığı oturacak. Burada anlaşılmadı diye düşünenler geriye sarıp izlemesinler. İleriye doğru zaten aynı şeyleri örerken tekrar edeceğim ve iyice mantığı oturacak. Motifimiz de zaten çok kolay. Hanım dilendi, bey beğendi diye geçiyordu. Şimdi artık büyük anne karesi ya da büyük anne motifi diyoruz. Şimdi motif yapımıyla başlayalım. Birinci sırada sihirli halka yapacağız ve sihirli halkanın içine 4 tane üçlü grup yapacağız. Kare bir motif yaptığımız için 4 tane üçlü grup yapacağız. 62 numarayla başlıyorum. Sihirli halka için ipi döndürdüm ve halka yaptım. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 4 milim tığla giriyorum. Siz de ipinize uygun tığ numarasıyla giriyorsunuz. İpi aldım, halkadan geçirdim. Şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim ve ipi aldım, ilmekten geçirdim. 3 tane zincirle başladık. Bunu da bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. İkili trabzan yapmak için tığın başına bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkili trabzan için tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Birinci sırada 4 tane üçlü grup yapacağız demiştim. Üçlü grup ne demek? 3 tane ikili trabzan demek. 3 zincirle başladık. Bir tane ikili trabzan kabul ettik. Halkanın içine
2 tane daha ikili trabzan yaptık. Toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış olduk. Şimdi arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Yeni başlayanlar için tekrar ediyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın başına dola, halkaya gir, ipi al. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte al. Tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada 2 zincir çekiyorum ve halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Buradaki ipim küçüldüyse, halkanın içine kaçacaksa ne yapıyorum? Örgünün içine kaçmasın diye buradan ipimi çekiyorum. Arada 2 zincir çektim, tığın başına doladım. Halkaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çektim ve halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Dört tane grup yapmamız gerekiyordu. 1, 2, 3, 4 tane üçlü grup yaptık. Sıra sonunda ne yapıyorum? Halkadan kalan ipi halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. Halkanın ortası kapanana kadar çektim. Sıra sonunda yine 1, 2 zincir çekiyorum. En başta 3 zincir çekmiştik. Onu atlıyorum, ona dokunmuyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın ortadaki ikili trabzanın tepesine giriyorum. V harf şeklinde görünüyor. Girdim, ipimi aldım ve ilmekten kaydırdım. 3 zinciri atlamıştım. Kaydırmanın tepesi de 3 zincirin tepesini yine V harf şeklinde oluşturmuş oldu. Sıra sonunda ne yapıyorum? İpimi aldım, genişlettim, motifi içinden geçirdim. Burada sıkıladım ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Sonra o ipleri temizleyeceğiz. Birinci sırayı bu şekilde bitirmiş olduk. İkinci sıraya geçiyorum. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. İkinci sırada sadece köşe örüyoruz. Köşelere ne yapacağız? 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Her 2 zincirlik boşluğa aynı işlemi yapacağız. Videonun içerisinde farklı sorulara da cevap vermiş olacağım. Mesela bazı arkadaşlar ben bir üst sıraya da aynı renkte çıkacağım, nasıl başlamam gerekiyor diye soruyorlar. O zaman ne yapacaksınız? Burada öncelikle bir ilmek oluşturacağım. Yine sihirli halka yapar gibi bir halka yaptım. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. Tığla girdim, ipimi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkili trabzanlar öreceğim için tığın başına bir kere doluyorum. İstediğiniz herhangi bir 2 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Ben genelde ipi nerede kestiysem onun karşısından başlıyorum. Buradaki 2 zincirlik boşluktan girdim, ipimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Bir tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığın başına doladım, aynı yere giriyorum. İkinci ikili trabzanı yapıyorum. Tığın başına doladım, aynı yere girdim. Arada örerken ilmekten kalan ipi de gizliyorum. Üçüncü ikili trabzanı yaptım. Burada ilmekten kalan ipi de kesebilirim. Benim gibi bir üst sırada da aynı rengi kullanacaksanız başlarken 3 tane ikili trabzanla başlıyorsunuz. Sıra sonunda burayı tamamlıyorsunuz. Buradaki 2 zincirlik boşluklara ne yapacaktık? 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacaktık. Aynı renkte bir üst sıraya çıkıyorsak başlarken 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Sıra sonunda burayı tamamlıyoruz. Ama siz bir üst sırada da yine ipinizi koparacak başka renge geçecekseniz yine 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzanla başlayabilirsiniz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. 2 zincirlik köşe boşluğuna ne yapacağım? 3 tane ikili trabzan. Artık ikili trabzan yapmayı biliyoruz. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm boşluklara aynı işlemi yapacağız.
Gördüğünüz gibi burayı tam şekilde örmüş olduk. Buradaki 2 zincirlik boşluğu tamamladıktan sonra diğer 2 zincirlik boşluğa geçiyoruz ve arada bir zincir çekiyoruz. Bir boşluktan diğerine geçerken tüm motif boyunca arada bir zincir çekeceğiz. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğunu yapacağız. 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşeyi bitirdim. 2 zincirlik boşluğu bitirdim. Bir sonraki boşluğa geçeceğim. Ne yapıyorum? Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir sonraki boşluğa geçerken ne yapıyorum? Arada bir zincir çekiyorum. Başlarken 3 tane ikili trabzanla başlamıştık. Sıra sonunda burayı tamamlıyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum ve bu köşeyi tamamlıyorum. Bunu yapma amacımız neydi? Bir üst sırada da aynı renkle öreceğiz ve ilmek kaydırmak istemiyorum. En son ördüğümüz kazağı da bu şekilde ördük biliyorsunuz. Sıra sonunda tığın başına doladım. İlk ördüğüm ikili trabzanın tepesine giriyorum. Trabzan tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. Birinci V harfine giriyorum. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tek de çekerek tekli trabzanla bitiyorum. Buna çakma sık iğne de deniliyor. Yarım trabzan da deniliyor. 3 ilmeği tek de çekerek tekli trabzanla bittim. Bu tekli trabzan da bana aradaki 2 zinciri vermiş oldu. Şimdi artık aynı renkle 3. sıraya geçebilirim. 3. sıradan sonra zaten motif kendisini tekrar edecek. İster 3 sıra örün, istiyorsanız 300 sıra örün. İp değiştirecekler ne yapmıştı? 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan olarak tam şekilde başlamışlardı. Siz de arada bir zincir çekeceksiniz. İlk trabzanın tepesine kaydıracaksınız. Yine bu şekilde motifi içinden geçireceksiniz. İpinizi sıkılayıp orada keseceksiniz. Her sırada renk değiştirecekler. Bu şekilde yapabilirler. 3. sıraya geçiyoruz. Yine başlarken 3 tane ikili trabzanla başlayacağız. Sıra sonunda 3 tane ikili trabzanla biteceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Aynı yere giriyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış olduk. Motifin mantığı artık kaç sıra örersek örelim değişmeyecek. Motiflerimizde 2 zincirlik boşluklar olacak ve 1 zincirlik boşluklar olacak. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 2 zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan için. 1 zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Her sırada 1 zincirlik boşluklar birer birer artacak. Aradaki bu üçlü gruplarda birer birer artacak. Böylece motifimiz büyüyecek. Köşeye yarım şekilde başladık. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Ne yapmam lazım? Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Burası ne? Benim köşe boşluğum. Köşe boşluklarına ne yapacağız? Arada bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan. Başka yünlü iplerden karışmış, o yüzden siyah siyah görünüyor saç gibi. 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir sonraki boşluğa geçeceğim. Bir boşluktan diğerine geçerken ne yapıyorum? Arada bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. 1 2 ve 3.
Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Burası benim köşe boşluğum. Yani 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi siz bu motifi 3, 4 ya da 5 sıra örerek kazak yapın. Ya da 50 sıra örün, bir tane battaniye yapın. Mantığı değişmeyecek. 2 zincirlik boşluklar, 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan için, 1 zincirlik boşluklar, 3 tane ikili trabzan için ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde bir tane motifte kendi ölçünüzü bulana kadar örüyorsunuz. 13 santimlik motife mi ihtiyacınız var beden genişliğinizde? 13 santim olana kadar örüyorsunuz. Ben şimdi bunu ölçtüm. Buradaki ölçüsünü biliyorum, 10 santim. 4. sırada 12 santim. Belki benim 14 santime ihtiyacım olsaydı o zaman 5 sıra örmem gerekecek demek ki. Bitmiş haliyle 5 sıra olacaktı. İki kenarı gösterdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Burada bitişi göstereyim. Sonrasında yine ip koparmadan birleştirecekler nasıl yapacaklar, dikerek birleştirecekler nasıl yapacaklar, onun kısa bir bilgisini vereyim ve artık motifleri birleştirmeye geçelim. İşin en güzel tarafı zaten o oluşturma kısmı, işin daha zevkli kısmına geçelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Tığın başına doladım. Başlarken yarım şekilde başlamıştım. 3 tane ikili trabzanla başlamıştım. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve köşeyi tamamlıyorum. Sıra sonunda ne yapacağım? 2 zincirlik boşluğu oluşturmak için arada 2 zincir çekiyorum. Ve 3 zinciri bırakıp ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine, yani ortadaki ikili trabzanın tepesine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Bu yaptığım kaydırma da 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Siz şimdi 4. sıraya da diyelim ki aynı renkle devam edeceksiniz. Siz o zaman böyle yapmıyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Yine tığın başına doladınız. 1, 2, 3. zincirin içine girdiniz. İpinizi aldınız ve tekli trabzanla bitiyorsunuz. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorsunuz. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorsunuz. Başlarken yarım şekilde başlayıp biterken burayı tamamlıyorsunuz. Ben artık 3. sırada başka renge geçeceğim, 4. sırada. O yüzden ne yapıyorum? 3 zincirin de tepesine oluşturabilmek için 1, 2 zincir çektim. 3 zinciri atladım. Bir sonraki trabzanın tepesine girdim. Kaydırmayla bitiriyorum. İpimi bu şekilde halka yaptım. İçinden geçirdim. İpimi sıkıladım. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Ben beden genişliği 60 santimlik bir hırka yapacağım. O yüzden ne yapıyorum? 60'ı 5'e böldüm. Bir tane motifimin 12 santim olması gerekiyor. Ben deneme yaparken de bu şekilde ördüm. Bir tane motifte 4. sırayı da ördüm. Baktım 4. sırada 12 santime ulaştım. Yani istediğim genişliğe ulaştım. İp koparmadan birleştireceğimi biliyordum. O yüzden ne yaptım? Tüm motiflerimi 3 sıra ördüm. Bir üst sırada ip koparmadan birleştirdim. 4. sıraya, yani 12 santime ulaştım. Siz zaten evdeki hırkanızın ya da kazağınızın ölçüsünü aldınız. Bir tane motifin ölçüsünü biliyorsunuz. Motifin ölçüsüne göre kaç sıra örmeniz gerektiğini de biliyorsunuz. İğne ile dikecekseniz tam şekilde, bitmiş şekilde örüyorsunuz. İğne iplikle dikiyorsunuz. Gösterdiğim yerleşime göre. Benim gibi ip koparmadan birleştirecekler. Yine ölçülerini buldular. Bir sıra eksik örüyorlar. Bir üst sırada beraber ip koparmadan birleştireceğiz. Kazağımızı birleştirmeye geçelim. Bu bizim ön ya da arka parçamız olabilir. İkisi eşit zaten. Bundan bir tane daha yapacağız. Aynı parçadan bir tane daha yapacağız. Ankara'da çoğunlukla hava kapalı. Şu an güneşi bulmuşken de böyle çekime devam etmek istiyorum. Normalde ben bu ipleri gizlerim. Hepsini gizlerim biliyorsunuz diğer videolardan ve öyle başlarım. Sonrasında uğraşmak çünkü çok zor. Böyle insan uğraşmak istemiyor bittikten sonra. O yüzden siz kaç tane motif yapacaksınız? Hepsini yapın ve iplerinizi gizleyin. Şimdi bir tanesinde ip gizlemeyi göstereceğim. Siz hepsinde iplerinizi gizleyin ve o şekilde motiflerinizi hazırlayın. Halkadan kalan ipi yine ortası kapanana kadar çekiyorum. Örerken gevşemiş olabilir. Yine ortası kapanana kadar çektim.
Burada öncelikle bir zincirle buraya sabitliyorum. Sonrasında yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin. Daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum. Bir zincirle sabitledikten sonra halkanın etrafında kalan ipi gizliyorum. Bunda yeni başlayanlar gizlemeyi bilmiyor bazen. Onlar için gösteriyorum. Örgüyü bilenler buraları atlayarak izlesin lütfen. Halkanın etrafında ipimi gizledim. Dışarıda kalan ipi kesiyorum. Her ipi kendi renginde gizliyorum ki görünmesin dışarıdan. Buradaki ipi de bu şekilde halkanın etrafından geçirerek gizliyorum. Ben zaten ipi esnetip motifi içinden geçirmiştim. Orada sıkılamıştım. O yüzden bir zincirle sabitlemedim. Yine dışarıda kalan ipi kesiyorum. Burada da yine ipi kendi renginde gizliyorum. Örgünün arkasına ipimi aldım. Burada sökülmesini istiyorsam yine bir zincirle buraya sabitliyorum. Ve istediğim yerlerden geçirerek ipimi gizliyorum. Bu şekilde. Sizde kaç tane motifiniz varsa bu şekilde iplerinizi gizleyin. Sonrasında birleştirmeye başlayabilirsiniz. Motifin gerçek ölçüsüne ulaşmak için ya da kasmaları düzeltmek için, düzgün görünmesi için motif tahtasına geçirebilirsiniz ya da elinizle düzleştirme yapabilirsiniz. Bu şekilde trabzan tepelerini açıyorum ve motifimi düzeltiyorum. Benim 3 sıradaki ölçüm 10 santim. Bir sırada ip koparmadan birleştireceğim. 12 santime ulaşmış olacağım. Şimdi ip koparmadan birleştirmeye başlıyorum. Eninde 4 motif, boyunda 3 motif olan bir parça yapacağız yine. Bu şekilde. Tüm motiflerim bir sıra eksik. İpleri gizlediğimi düşünün lütfen. Bu şekilde yerleşimini yaptım. Dikerek birleştirecekler tam şekilde yapacaklardı. Dün bir tane arkadaş sormuş nasıl dikebilirim diye. Normal dikiş tekniğiyle buradan istiyorsanız tüm tepeleri alın, istiyorsanız iç kanatları alın. Sayılarımız motiflerde eşit olduğu için karşılıklı tepeleri alarak dikiyorsunuz. Ya da tığla birleştiriyorsunuz. Tığla nasıl birleştiririm ya da iğneyle nasıl birleştiririm diyenler bana yorumlarda sorsunlar. Öyle yaptığım örgüleri gönderirim. Birleştirme mantığına bakarlar, dikiş mantığına bakarlar, ona göre yapabilirler. İp koparmadan birleştirme tekniği 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada motiflerin üç kenarını örerek yukarı doğru birleştiriyoruz. İkinci aşamada yana doğru motif ekliyoruz. Üçüncü aşamada aradaki boşlukları kapatıyoruz. Üçüncü aşamadan sonra birleştirme kendisini tekrar ediyor. Yanına motif ekleyeceğiz, arasındaki boşluğu kapatacağız. Yanına motif ekleyeceğiz, arasındaki boşluğu kapatacağız. Şimdi birinci aşamayla başlayalım. Omuzlara da motif gelecek, onları sonrasında birleştireceğiz. Siz boyunu bir sıra daha arttırdıysanız ne yapacaksınız? 4 tane motif daha ekleyeceksiniz. Omuz motiflerini ve yan motifleri sonra ekleyeceğiz. Boyunu çoğalttıysanız siz buraya 4 tane daha motif ekliyorsunuz. Şimdi birleştirmenin birinci aşamasıyla başlayalım. Bir motifin üç kenarını örerek başlıyoruz. Dördüncü sırada yine açık krem renk kullanacağım. 62 numara. Dördüncü sırada da ip koparmadan birleştirmede 12 santime ulaşmış olacağım. İstediğim ölçüye ulaşmış olacağım. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doladım ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir iki zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Herhangi bir iki zincirlik boşluktan giriyorum. İpimi aldım. İlmeği de arada gizleyeceğim. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Ve üçüncüyü yaptım. Burada ilmekten kalan ipi de keseceğim. 3 kenara örecektik. Buradan örmeye başladık. Köşelerdeki 3 tane ikili trabzan bir kenara ait. 3 tane ikili trabzan da diğer kenara ait. Biz bu kenarı örmeyeceğimiz için başlarken bu kenarın 3 tane ikili trabzan ile başladım. 3 tane ikili trabzanla başladım.
En son parça bitiminde burayı yine tamamlayacağız. Örüş mantığımız değişmiyor. Yine bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu tüm örgülerde kullanabilirsiniz. O yüzden bu kadar detaylı anlatıyorum. Motifin başlangıç köşesinde ve buradaki bitiş köşesinde sadece 3 tane ikili trabzan yapacağız. Buraları tam şekilde örüyoruz. Başlangıçta ve bitişte sadece 3 tane ikili trabzan yapıp bitiriyoruz. Birinci kenarı ördük, ikinci kenarı ördük, köşeleri burada tam şekilde örüyoruz ve sıra sonuna kadar geldik. En son buradaki bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım ve arada bir zincir çektim. Buradaki köşeyi biterken ne yapıyorum? Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki kenarı örmeyeceğim için yine 3 tane ikili trabzanla bitirdim. Bu şekilde her sıra sonuna geldiğimizde ne yapacağız? Trabzan tepelerini bu şekilde açacağız ve kasmaları düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi motifimiz de bu şekilde düzelmiş oluyor. Bu arada bu çekim yaptığım tahta benim herhangi bir masa falan değil. Taşınırken böyle çizikler oluşmuş. Siyah siyah görünüyor. Bunlar leke değil. Lütfen gözünüze çarpmasın. Birinci motifte 3 tane kenarı ördüm. Artık bir üst motife geçebilirim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir üst motive geçerken arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. İstediğiniz herhangi bir 2 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Ben burada ip kestiğim yerin karşısından başlayacağım. Dediğim gibi normalde bütün ipleri temizlerim. Buradaki 2 zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Buradaki motifin 3 kenarını örmüştük. Trabzan tepelerini açarak motifi düzelttik. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Arada 2 zincir çektik. Bir üst motifte istediğimiz bir köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani bağlantımızı yapmış olduk. İp koparmadan birleştirme yaparken bu şekilde motifleri döndürdüm. Sağ tarafta tamamlanmış motif var. 4 sıralı motif var. Solda da eksik olan motif var. 3 sıralı motif var. İp koparmadan birleştirmede sağdakine kaydırıp sabitlerken soldakine de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani soldakinde de motif sırasını 4 sıraya çıkarmış oluyoruz. Ya da siz elinizde kaçıncı sırada yapıyorsanız. Mantığımız bu şekilde. Şunu kodluyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Birleştirme mantığımız bundan ibaret. Şu an böyle ilk 2 sırayı detaylı anlatıyorum. Sonrası zaten hep aynı şekilde devam edeceği için hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Yani bütün örgümüz bu şekilde yavaş şekilde ilerlemeyecek. Solda köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Örmeye devam ediyorum. Tığ ilmekten çıkardım. Bir zincirlik boşlukları kullanacağız. Sağdaki bir zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım ve bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Soldaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sırasıyla bir zincirlik boşlukları kullanıyoruz. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Gördüğünüz gibi sıra sayısını eşitlemiş oldum. Bu tarafta da artık motif 4 sıra, bu tarafta da 1, 2, 3, 4 sıra. Ve karşılıklı üçlü gruplar gördüğünüz gibi birbirine denk geliyor. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki köşeyle birleştirmemi yapacağım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki motifin köşesine geliyorum. 2 zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Bir üst sırada da birleştirme tekniğimiz aynı olacak. O yüzden geriye sarmanıza gerek yok. Aynı şeyi bir üst sırada da yapacağız. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Sağdaki motifin köşesine kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve buradaki köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi köşede yine 2 tane grubumuz var. Bir tane kenarı birleştirme yaparken ördük. İkinci kenarı yine tam şekilde örüyorum. Üçüncü kenarı da örüyorum. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine elimle düzleştiriyorum. Yukarıda da temizlik var. Ses geliyor olabilir. Yine elimle düzleştirdim. Motifi örerken ne demiştim? 3. sıradan sonra istiyorsanız 300 sıra örün. Yine mantığı aynı. Birleştirme de ben burada şimdi 2 tane motif üst üste birleştirdim. İstiyorsam 200 tane birleştireyim, mantığı değişmeyecek. Üzerine motif ekleyeceğim. Bir kenarını birleştirirken öreceğim. Sonra diğer kenarlarını normal şekilde öreceğim. İp koparmadan yumağınız bitene kadar bununla istiyorsanız bir tane battaniye de birleştirebilirsiniz. Oldukça konforlu bir yöntem. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Ne yapıyorum? Bir üst motife geçerken arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. İstediğim herhangi bir köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde önüme aldım. Sağda tamamlanmış 4 sıralı motifim var. Solda eksik motifim var. Birleştirme yaparken bir zincirlik boşlukları kullanıyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Karşılıklı üçlü gruplar bu şekilde denk gelmiş oluyor. Hem de bu sırayı 4. sıraya çıkarmış oluyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Birleştirmelerle köşeye kadar geldik. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdaki köşeyi kaydıracağım. Solda yine 3 tane ikili trabzan yapacağım ve köşeyi böylece tamamlamış olacağım. Solda 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki motifin köşesine 2 zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki kasmayı da yine elimle düzeltiyorum. Burada size yine örnek olarak hazırlamıştım. Burada mantığını göstermek istiyorum. Ben 3 tane motif kullandım ya üst üste. Artık 3. motifte yana doğru motif ekleyeceğim için sadece 2 tane kenarı örüyorum. Yani burada bu kenarı da öreceğim. Artık örmeye devam etmeyeceğim. Çünkü yana doğru motif eklemem gerekiyor. Sizin de motiflerin boyunda kaç tane motif varsa üst üste birleştiriyorsunuz. Artık en son motifte yana doğru motif ekleyeceğimiz zaman sadece 2 tane kenar örüyorsunuz. Bu şekilde. En son parçamız bittiğinde buraya kadar geldiğimizde 2 tane örülmemiş kenarımız kalacak. Onları da en son sıra sonunda tamamlayacağız. Tekrar ediyorum. Ben üst üste 3 tane motif birleştireceğim. 3. bir motif benim son motifim. O yüzden sadece 2 tane kenarını örüyorum. Yana doğru motif ekleyeceğim. Siz devam ediyorsanız, üzerinde bir tane daha motif varsa yine 3 kenarı öreceksiniz. Motifinizi koyacaksınız. Yine birleştirirken birinci kenarı öreceksiniz ve yukarı doğru örmeye devam edeceksiniz. Şimdi siz de üst üste motiflerinizi eklediniz. En son motife geldiniz. Burada birleştirirken birinci kenarı ördük. Sadece ikinci kenarı örüp bırakıyoruz. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Ve buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer kenarı örmeye devam etmeyeceğim. O yüzden köşeye sadece 3 tane ikili trabzan yapıp bırakıyorum. Bunun amacı ne? Yana doğru motif ekleyeceğim. Ben buradan devam edersem yana doğru motif ekleyemem. İp koparmadan birleştirmenin birinci aşaması bitti. Yukarı doğru motiflerimizi ekledik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yana doğru motif ekleyeceğiz. Buradaki işimiz daha kolay. Sadece bir tane kenarları birleştireceğiz. Bunun için ne yapıyorum? Örgümü aldım. Bu şekilde döndürdüm. Yeni başlayanlar da benim de aynı şekilde birebir devam ediyorlar. Üst üste motiflerimi eklemiştim. Şimdi artık ikinci aşamada yana doğru motif ekliyoruz. Ne yapıyorum? Arada 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde. Sadece bir kenarını birleştireceğiz. Herhangi bir köşeden yine başlıyorsunuz. Tığın başına doladım. Herhangi bir köşeden 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Birleştirme mantığımız yine aynı. Bu şekilde çevirdim. Sağda tamamlanmış motif var. Solda eksik olan motif var. Bir zincirlik boşlukları kullanacağız. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde bir kenarı birleştiriyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Solda köşeye 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde karşılıklı grupları örerek birleştirerek devam ettik. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Birleştirme yapacağım yer iki köşenin birleşim yeri. Ne buradaki 2 zincirlik boşluğa batıyorum, ne buradaki 2 zincirlik boşluğa batıyorum. İki köşenin birleşim yerine batacağım. Bu şekilde. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çektim. 2 tane köşenin birleşim yerine giriyorum. Ne buradaki boşluğa batıyorum, ne de buradaki boşluğa batıyorum. İki köşenin birleşim yerine battım. İpimi aldım ve kaydırdım. Bir tane motifi bu şekilde karşılıklı şekilde birleştirmiş oldum. Buradaki işimiz daha kolay demiştim. Ne yapacağım? Bir sonraki motife geçeceğim. Yine karşılıklı birer kenarı birleştireceğim. Köşelerin birleşim yerine kaydırdıktan sonra arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doluyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada birleştirme mantığında değişen bir şey yok. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde birleştirmelerle köşeye kadar gelelim. Köşeye yine en son 3 tane ikili trabzan yapalım. Buradaki birleşim yerine tekrar beraber kaydıralım. Yeni başlayanlar için de bir tane tekrar olmuş olsun. Buradaki köşeye kadar gelelim. Karşılıklı birleştirme ile devam ettim. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada sağda köşelerin birleşim yerine batacağız. Ne yapmam gerekiyor? Arada bir zincir çekiyorum ve iki köşenin birleşim yerine batıyorum. Bu şekilde ipimi aldım ve kaydırdım. Yine bu şekilde yana doğru motif eklerken de birleştirme mantığımız kaç sıra yaparsanız yapın değişmeyecek. Köşelerin birleşim yerine battım. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde yine köşeye kadar gelelim. Sonra artık 3. aşamaya geçeceğiz. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Sağdaki 2 zincirlik köşe boşluğuna girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve buradaki köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak burayı tamamlıyorum. İkinci aşamamızda bu şekilde bitirmiş olduk. Her aşamada ördüğümüzde ne yapıyoruz? Bu şekilde elimizle trabzan tepelerini açarak kasmaları düzeltiyoruz. Hem örgümüz düzelmiş oluyor, el düzü yapmış oluyoruz, hem de gerçek boyutuna ulaşmış oluyoruz. İkinci aşamayı bitirdik. Artık üçüncü aşamada ne yapacağız?
Bu şekilde örgümü döndürdüm. Burada bir kenarı birleştirirken örmüştük. 1, 2, 3 tane kenarımız kaldı. Üçüncü aşamada ne yapıyoruz? Buradaki 3 kenarı örüyoruz. Buradaki işimiz de çok kolay. Birinci kenarı öreceğiz, ikinci kenarı öreceğiz, üçüncü kenarı öreceğiz, normal şekilde öreceğiz. Burada köşelerin birleşim yerine kaydıracağız. Şimdi buradaki köşeye kadar bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapalım. Yani 1, 2, 3 tane kenarı örüp buraya kadar gelelim. Buralar artık örgünün tekrarı olduğu için aynı şeylerle sıkmak istemiyorum. Daha 2 tane parçayı birleştireceğiz. Koltuk altından genişletme yapacağız. Kolları ekleyeceğiz. Yakadan, bedenden, kollardan lastik geçeceğiz. Daha çok işimiz var. Tekrar bölümleriyle sizi sıkmayayım. Buradaki köşeye kadar gelelim. Buradan örmeye başladım ve sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3 tane kenarı ördüm. Buradaki köşeye geldim artık. Köşede zaten burada birleştirme yaparken 3 tane ikili trabzan örmüştüm. 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlayacağım. Arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve köşeyi tamamlamış oldum. İkinci grubumu da yapmış oldum. Arada bir zincir çekiyorum. Burada da birleştirme yapacağım yer köşelerin birleşim yeri. Köşelerdeki 2 zincirlik boşluklara batmıyoruz. Birleşim yerine batıyoruz ki tüm görünüm eşit şekilde olsun. Burada bitmiş haliyle de göstermek istiyorum. Birleşim yerine batarak tüm görünümü de tüm köşe görünümlerinde ayrı ayrı yapmış oluyoruz. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Ve buradaki köşelerin birleşim yerine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Soldaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Birleştirme yaparken ne yapıyoruz? Solda 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde köşeye kadar geliyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Sağdaki motifin 2 zincirlik köşe boşluğuna kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve buradaki köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak burayı tamamlamış oldum. Yani ne buradaki birleştirmeyle herhangi bir farkı var, ne de buradaki birinci aşamada yaparken birleştirmede farkımız var. Motiflerin iki kenarını birleştirmek aynı şekilde devam ediyor. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Ne yapıyorum? Arada bir zincir çek. 2 zincirlik köşe boşluğuna kaydır. Tekrar bir zincir çek ve burada köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi tamamla. Ve elimizle buradaki birleşim yerlerini düzeltiyoruz. Birinci kenarı karşılıklı birleştirmelerle ördük. İkinci kenarı normal şekilde örüyorum. Üçüncü kenarı normal şekilde örüyorum. En son köşeye yine 3 tane ikili trabzan yapalım ve birleştirme yerine yine beraber geçelim. İkinci kenarı tam şekilde ördüm. Üçüncü kenarı ördüm. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım ve arada bir zincir çektim. Şimdi köşelerin birleşim yerine kaydıralım. Köşelerin birleşim yerine giriyoruz. Herhangi bir 2 zincirlik boşluğa girmiyoruz. Köşelerin birleşim yerine girdik. İpi aldık ve kaydırdık. Tekrar bir zincir çekiyorum ve birleştirmeyi tekrar ediyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Yine burada yaptığım gibi köşeyi de aynı şekilde yapalım. Buradaki kenarı birleştirmeyle örelim. İkinci kenarı da örelim. Köşede 3 tane ikili trabzan yapıp bırakalım. Buradaki kenarı örmediğimiz için en son motifte ne yapıyoruz? İki kenarı örüp bırakıyoruz. Burada en son 3 tane ikili trabzan yapıp bırakalım. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Üçüncü aşamayı da bitirmiş olduk. Üçüncü aşamadan sonra neydi? Birleştirme kendisini tekrar ediyordu. Yan yana ben şimdi 2 tane sıra yaptım. 3 aşamayla. Siz istiyorsanız yan yana artık 1000 sıra yapın. Fark etmiyor. Yanına motif ekleyeceğiz. Birer kenarlarını birleştireceğiz. İkinci aşamayı yapacağız.
Üçüncü aşamada aradaki boşlukları kapatacağız. Yana doğru motif ekleyeceğiz. İkinci aşamayı yapacağız. Üçüncü aşamada aradaki boşlukları kapatacağız. Yani artık bundan sonrası yan yana kaç tane motif ekliyorsanız ikinci aşama ve üçüncü aşamanın tekrarı. Bizim parçamızda yan yana 4 tane motifimiz vardı biliyorsunuz. Ben şimdi ikinci aşamayı yapacağım. Üçüncü aşamada aradaki boşlukları kapatacağım. Burada ikinci aşamayı yapacağım. Aradaki boşlukları kapatacağım. Yine örnekle devam edelim. Sizi bekletmemek için böyle hazırlamıştım. Yanına motif ekledim. Aradaki boşlukları kapattım. Yanına motif ekledim. Aradaki boşlukları kapattım. Siz de en son köşede 3 tane ikili trabzan yapıp bırakıyorsunuz. Parçanızı bitiriyorsunuz. Sonra beraber iki kenardan örmeye devam ediyoruz. 4 tane eklediğinizi düşünüyorum. Oraya kadar geldiniz. En son köşede ikinci kenarda 3 tane ikili trabzan yaptınız ve bıraktınız. Birleştirme yaparken 2 tane örmediğimiz kenar vardı. Şimdi orayı da örelim ve 4. sırayı artık tamamen bitirelim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlıyoruz. 2 zincirlik boşluklarımızı aynı şekilde yine örüyoruz. Bu şekilde. Yapacağımız işlem değişmeyecek. Köşelere aynı işlemi yapacağız. Bir zincirlik boşluklara aynı işlemi yapacağız. Bir zincirlik boşluklara ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde birleşim yerine kadar geliyorum. Siz motifinizi büyütmüş olabilirsiniz. Belki siz şu an 5. sırada birleştiriyorsunuz. Belki 6. sırada birleştiriyorsunuz. Motif örüm mantığımız aynı şekilde devam ediyor. Bir zincir boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeye ne yapacağım? 3 tane ikili trabzan yapıp burayı tamamlayacağım. Birleştirirken 3 tane ikili trabzan örmüştüm. Şimdi arada bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlıyorum. Bu şekilde. Biz karşılıklı birleştirmeyi yaparken ne kodlamıştık? Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Şimdi bu birleştirme yerini geçerken ne kodluyoruz? Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra buradaki birleşim yerine geliyoruz. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, örmeye başla. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, örmeye başla. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, örmeye başla. Yani köşeye 3 tane ikili trabzan yap. Burayı tamamla. Bir tane daha birleştirme yerini bu şekilde göstereceğim size. Gördüğünüz gibi iki motifte de köşeyi tamamlamış olduk. Ve birleştirme yerini kaydırmayla geçmiş olduk. Yine buradaki birleşim yerine kadar gelelim. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım. Buradaki son bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeye geldim. Köşeye ne yapacağım? 3 tane ikili trabzan yapacağım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra birleştirme yerine geçmem lazım. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, örmeye başla. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, örmeye başla. Hem köşeleri tamamladık hem de birleştirme yerine geçmiş olduk. Ve elimizle birleştirme yerlerini düzeltiyoruz. Örgümüzü düzeltiyoruz. Bu şekilde kodlamaları da bilerek veriyorum ki biz bununla şu an kazak yapıyoruz, başka şeyler de yapabilirsiniz. Sonrasında siz karşılıklı birleştirirken aklınızda hep kalacak. Yine örüş şeklimiz değişmeyecek. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra birleştirme yerine geçiyoruz. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, örmeye başla. Buradaki birleştirme yerini geçiyoruz. Köşeyi tam şekilde örüyoruz. Artık buradaki örmediğimiz kenarı kapatmaya geçiyoruz, örmeye geçiyoruz. Yine değişen bir şey yok. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız.
Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra birleştirme yerine geçeceğiz. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, örmeye başla. Buradaki birleştirme yerinde aynı şekilde geçelim ve sıra sonuna kadar gelip artık parçamızı tamamen bitirelim. 2 tane parçaya ben ulaşmış olacağım. Siz birini bu şekilde yaptınız, diğerini de aynı şekilde yapıyorsunuz. Aynı 2 tane parçaya ihtiyacımız var. Sizinle kaldığımız yerden örmeye devam ettim. Yukarıdan aşağıya kadar geldim. En son bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım ve köşede başladığımız yere kadar geldik. Köşede 3 tane ikili trabzanla başlamıştım. Sıra sonunda burayı tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 2 zincir çekiyorum. En baştaki yaptığım ilk trabzanın tepesine girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Bir zincirle böyle sabitleyip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Sonra o ipleri temizleyeceğiz. Motifleri nasıl temizliyorsak buradaki kalan ipleri de aynı şekilde temizliyoruz. Motifte gösterdiğim gibi iplerinizi temizliyorsunuz. Şimdi ben bir tane parçayı yapmıştım. İkinci parçayı da aynı birinci parça gibi yaptım. Omuz motiflerini sonra ekleyeceğiz biliyorsunuz. Parçalarda eninde 4, boyunda 3 motif var. Siz boyunu uzattıysanız ne yapmıştınız? Parçalara 4 tane daha motif eklemiştiniz. Yan motifleri sonra ekleyeceğiz. Birinci parçayı yaptım. İkinci parçayı yaptım. Siz de birinci parçayı yaptınız. İkinci parçayı yaptınız. Artık sonraki işimiz nasıl devam edecek? Yine eksik motiflerimiz var. Bunlar bu şekilde koltuk altına birleşecek. Bedenimiz iyice büyümüş olacak. Bunlar koltuk altına gelen motifler. Bunlar da omuzlara gelen motifler olacak. Biri arka parçada, biri ön parçada. Bu şekilde. Biz bu birleştirmemizi yaptığımızda yine ip koparmadan birleştireceğiz. Kabaca bir süveter elde etmiş olacağız aslında. Siz sonrasında kollardan ve yakadan, bedenden lastik geçerek bir tane süvetere ulaşmış olacaksınız. Kollarını takarsanız da kazağa ulaşmış olacaksınız. Bu aşamada yapacağımız işlem daha kolay olsun diye sonrasında önce omuzlardaki motifleri yerleştirelim. Belki bu haliyle siz önlük süveter olarak kullanmak istersiniz. Önlük süveteri olarak yaparsınız. Yanlardan ip bağlarsınız. Önlük süveteri olarak yaparsınız. Önce omuzdaki motifleri ip koparmadan birleştirelim. Zaten dikerek birleştirecekler. Tüm motifleri ördükleri için iğne iplikle dikerek birleştirecekler. Sonra koltuk altındaki motifleri birleştirelim. Bunun için de ne yapacağım? Herhangi bir parçayı aldım. İki parça da zaten birbirine eşit. İki parçada da omuzda bu şekilde motifler olacak biliyorsunuz. Bu şekilde. Önce bu taraftan soldan başlayalım. Bize göre şu an sol. Üzerimize giydiğimizde bu sağ tarafımız olacak. Yine ip koparmadan birleştirmeye başlıyoruz. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Artık omuz motiflerini ekleyebilirim. Omuz motiflerini eklediğimde kazağın boyu 4 olmuş olacak. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına bir kere doladım. Bir tane kenarı örmekle başlıyorum. Herhangi bir köşeden girdim. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Artık parçaya omuz motifini yerleştireceğiz. O yüzden köşede 3 tane ikili trabzanla başladım. Yine bir tane kenarı normal şekilde örüyorum. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Bir motifte sadece bir kenarı bu şekilde ördüm. Köşelerde sadece 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu benim parçam. Neydi? Tamamlanmış taraf sağda olacak. Omuz motifini buraya yerleştireceğim. Tamamlanmış kısım burası. Bir kenarı ördüm. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Sağdaki tamamlanmış motifte köşeye kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım.
Birleştirme yaparken ne yapıyorduk? Köşede 3 tane ikili trabzanla başladım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bir kenarı örerken köşede zaten 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Arada bir zincir çektim. Sağdaki köşeye kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak buradaki 2 tane grubu tamamlamış oldum. Yine sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde. Birleşim yerlerinde ne yapıyoruz kaydırma yaparken? Herhangi bir iki zincirlik boşluğu kullanmıyoruz. İki köşenin birleşim yerine batıyoruz. Tam ortasına batıyoruz. Bu şekilde. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. İki köşenin birleşim yerine batıyorum ve kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Ve yukarı doğru örmediğim kenarı örüyorum. Köşede bir zincir çektim ve 2 zincirlik boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yaparak buradaki köşeyi tamamlıyorum. Arada bir zincir çek ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde. Yeni başlayanlar kendisini kontrol etsin lütfen. Omuz motifini eklemeye başladık. Bir tane kenarı ördük. Başlarken ve sonda köşelerde sadece 3 tane ikili trabzan yaptık. Sonra bir zincir çektim, köşeye kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Solda 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çektim. İki köşenin birleşim yerine battım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekerek yukarı doğru normal örmeye devam ediyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak burayı tamamladım. Yine bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bizim omzumuzda önde ve arkada motifimiz olacak. Yani üst üste 2 tane motif eklemem gerekiyor. Burada ne yapmam gerekiyor? 3 tane kenar öreceğim. Buradaki motifi ekleyeceğim. Yani birinci aşamayı tekrarlayacağım. Şimdi bu kenarı örelim. Buradaki kenarda da sıra sonuna kadar gelelim ve üzerine motif ekleyelim. Omuz motifinin bir kenarını örmüştük. İkinci kenarı birleştirdik. Üçüncü ve dördüncü kenarı da normal şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Köşeye kadar geldim. Arada bir zincir çektim. Köşeye ne yapıyorum? 3 tane daha ikili trabzan yaparak burayı tamamlıyorum. Yarım şekilde başladıysak sıra sonunda burayı tamamlıyoruz. Burada bir üst motife geçmem lazım. Onun için ne yapacağım? Tığın başına doladım. İlk ikili trabzanın tepesine girdim. İpimi aldım. Tekli trabzanla bitiyorum. Bu şekilde tekli trabzanla bittim. Artık bir üst motife geçebilirim. Buradaki arka parçadaki omuz motifine geçebilirim. Ne yapacağım? Yine arada 2 zincir çekeceğim. Solda köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Buradaki omuz tarafını da göstermek istiyorum. Diğer tarafı zaten aynı şekilde yapacağız. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Herhangi bir köşe boşluğundan başladım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye kadar geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Diğer motifteki 2 zincirlik köşe boşluğuna girdim. İpimi kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve buradaki kenarı da normal şekilde örüyorum. Köşeye yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincirlik boşluklara
3 tane ikili trabzan yapacağım. Orayı da hızlı şekilde geçiyorum. Omuzda üst üste 2 tane motifi ekledim. Biri ön parçanın motifi, biri arka parçanın motifi. Biri önümüze gelecek, biri arkamıza gelecek. Burası da bizim yaka boşluğumuz olacak. Şimdi birinci kenarı birleştirirken ördüm. İkinci kenarı normal şekilde ördüm. Diğer kenarı artık sırt parçasına birleştireceğim. Bu şekilde. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki iki motifin birleşim yerine kaydırıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. İki motifin köşelerinin birleşim yerine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamladım. Gördüğünüz gibi ip koparmadan bir sonraki parçaya geçmiş olduk. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra işlemimiz ne? Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeyi de yine 3 tane ikili trabzan yapalım. Arada bir zincir çekelim ve buradaki 2 zincirlik boşluğa kaydıralım. Tekrar bir zincir çekelim ve köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapalım. Ve örmediğimiz bu kenarı da örelim. Aynı şeyler olduğu için böyle hızlandırarak göstereceğim size. En son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeyi tamamladım. Arada bir zincir çekiyorum ve buradaki birleşim yerine giriyorum ve kaydırıyorum. Burada da tekrar bir zincir çektim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. İki parçayı artık birbirine birleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Birleşim yerine kaydırdık. Bir zincir çektik. Yeteri kadar ip bırakıp kestik. Bu motif ön parçanın motifi. Bu motif arka parçanın motifi. Böyle ikiye katladığımızda bir motif önde, bir motif arkada görünecek. Şimdi burada yaptığımız gibi ne yapacağız? 2 tane motifimiz var. Diğer tarafta da omuzda. Onları da aynı şekilde yapıp birleştireceğiz. Bu tarafta ne yapıyorsam diğer tarafta da aynısını yapıyorum. Böyle tekrar kısımlarını da geçtiğimde arkadaşlar şey diyor. Bir tarafı gösterdiniz, diğer tarafı da gösterseydiniz. Benim ham haliyle zaten videolarım neredeyse 3 saati buluyor. Sürekli aynı ördüğüm yerleri de göstersem neredeyse 5 saatlik videolar olacak. Ona da telefonun kapasitesi yeterli gelmiyor. Hem de insanlar izlerken düşünün 2 saatlik ya da 3 saatlik bir video onların ne kadar internetini yer. O yüzden ben burayı yaptıysam zaten diğer tarafta aynı. Videonun burasına bakarak burasını aynı şekilde yapacaksınız demektir. Yani şimdi ne yapacağım? Bir tane kenarı öreceğim. Diğer tarafta yaptığım gibi. İkinci kenarı birbirine birleştireceğim. Sonra üçüncü ve dördüncü kenarı öreceğim. Üzerine motif ekleyeceğim. Bir kenarı birleştirirken öreceğim. İkinci kenarı tam şekilde örüp burada diğer parçayı birleştireceğim. Bir tane örmediğim kenar kalacak. Orayı da aynı burası gibi örüp sıra sonumu yapacağım. Yapacağım işlem aynı. Birebir aynı olduğu için zaten böyle hızlı şekilde anlatabiliyorum. Şimdi artık burada yaptığımız gibi bu iki omuz motifini de yerleştirelim, birleştirelim. Siz dikiyorsanız zaten motif sıranız aynı. Dikerek birleştiriyorsunuz. Birleşmiş haliyle geniş açıdan size göstermek istiyorum. Bu taraftaki gibi buradaki iki motifi de birleştirdim. Şöyle kaydırarak göstereceğim. Burası benim ön parçam. Sonra omuzları ekledik. Ve orası da arka parça. Bunu şimdi omuzlardan ikiye katladığımda kabaca bir önlük süvetere ulaşmış olduk. Sonrasında nasıl devam edeceğim? 2 tane motif burada koltuk altına ekleyeceğim. 2 tane motif burada koltuk altına ekleyeceğim. Ve bu sefer de koltuk altına genişletme yaptığımız iki parçayı birbirine birleştirdiğimiz bir tane süveterimiz olmuş olacak. Sonra kol parçalarını ekleyeceğiz. Ben tüm ipleri temizleyip artık temiz bir şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Parçadaki ve motiflerdeki tüm ipleri bu şekilde temizledim. Artık temiz şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi siz en başta temizleyerek başlıyorsunuz zaten.
Bu haliyle 28 tane motif kullandık. 12 tanesi ön parçaya, 12 tanesi arka parçaya, 2 tane burada, 2 tane de burada, 4 tane de toplam omuza kullanmış olduk. Yani toplam 28 tane motif kullandık. Şimdi 4 tane daha motife ihtiyacımız var. Yarım şekilde yarısı ön tarafa yerleşecek, yarısı arka tarafa yerleşecek. Burası bizim koltuk altına gelen yerimiz olacak. Motifler küçük ve kalın olduğu için böyle katlanmıyor. Siz burayı katlı olarak düşünün. Yarısı öne, yarısı arkaya gelecek. Ben boyunu bu şekilde yaptığım için 2 tane motif buraya gelecek. Buradaki önde ve arkadaki 2 motif boşluğu da bizim kol boşluğumuz olacak. Siz boyunu bir sıra uzattıysanız ne yapacaksınız? Buraya bir tane daha motif ekleyeceksiniz. Buraya bir tane daha motif ekleyeceksiniz. Motif sayısını artırırken ne demiştim? Her sıra için 10 tane motif fazladan örüyoruz. Siz boyunu bir sıra daha arttırdıysanız 1, 2, 3 tane buraya, 1, 2, 3 tane buraya kullanıyorsunuz. Bir sıra daha mı arttırdınız? O zaman 1, 2, 3, 4 tane buraya, 1, 2, 3, 4 tane diğer tarafa kullanıyorsunuz. Şimdi yine bir taraftan başlayalım. Buradan da başlayabiliriz, oradan da başlayabiliriz. Yine tekniğimiz değişmeyecek. Aynı birleştirme yöntemini kullanacağız. Bu taraftan başlayalım. Üzerimize giydiğimiz zaman sağ gelecek taraftan başlayalım. Önüme bir tane motif aldım. Şimdi onun bir kenarına öreceğiz. Yine köşelerde burada da 3 tane ikili trabzan yapacağım. Burada da 3 tane ikili trabzan yapacağım. Diğer kenarlarını artık örerken birleştireceğiz. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Örerken de buradaki ilmeği gizleyeceğim. İkili trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doladım. İkisini birden tutuyorum. İstediğimiz herhangi bir köşeden 3 tane ikili trabzan yaparak başlayabiliriz. Ne örüş şeklimiz ne de birleştirme şeklimiz değişmeyecek. Köşede 3 tane ikili trabzanla başladım. Yine arada bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu kenarı örelim ve artık koltuk altına birleştirmeye başlayalım. Bu şekilde bir kenarı ördük. Köşelerde sadece 3 tane ikili trabzan yaptık. Artık parçamıza yerleştirebiliriz. Parçayı önüme aldım. Buradaki köşeden birleştirmeye başlayacağım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki köşeye geldim. 2 zincirlik boşluğa girdim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve ne yapıyorum? Köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Karşılıklı birleştirmelerimizi yaparak köşeye kadar gelelim. Karşılıklı birleştirmelerimi yaptım. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Buralarda ne yapıyoruz? Köşelere değil, köşelerin birleşim yerine batıyoruz. Buradaki 2 zincirlik boşluğa değil, buradaki 2 zincirlik boşluğa değil, buradaki birleşim yerine batıyoruz. Buraları fazlasıyla tekrar ettiğimi farkındayım ama yeni başlayan arkadaşlar genelde buradaki boşluklara batıyorlar ve düzgün görünümü kaybediyorlar. O yüzden buradaki birleşim yerine batıyoruz. Arada bir zincir çektim. 2 motifin köşesinin birleşim yerine batıyorum. Kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki yapacağımız işlem şu. Buradaki kenarı öreceğiz. Yine ip koparmadan buradaki 2 motifi komple birleştireceğiz. İp koparmak istemiyoruz. Buradaki kenarı da örelim. 3 tane ikili trabzan yapalım. Sonra karşılıklı yine birinci aşamada yaptığımız gibi buradaki 2 kenarı birleştirerek örelim. Ve buradaki birleşim yerine kadar gelelim. Bunlar tekrar olduğu için size anlatmadan böyle örerek devam edeceğim. Yeni başlayanlar kendisini kontrol etsin lütfen. Birinci kenarı zaten örmüştük motifi. İkinci kenarda birleştirmemizi yaptık. Burada köşelerin birleşim yerine battık. Sonra üçüncü kenarı ördük ve yukarıya motif ekledik. Birinci aşamayı tekrarlıyoruz aslında. Şimdi burada da yine köşelerin birleşim yerine batacağım ve yukarı doğru sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım.
Arada bir zincir çekiyorum. Köşelerin birleşim yerine batıyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi sağdakine kaydırıp zincir çekelim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapalım. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yapıp arada bir zincir çekelim ve köşelerin birleşim yerine kaydıralım. Oradan sonra tekrar bir zincir çekiyoruz. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine buradaki kenarı normal şekilde örelim. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım. Köşeye de en son 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 tane motifimiz vardı. Ne yaptık? Bir tarafını örgünün bu parçasına yerleştirdik. Kazağın ön parçasına birleştirdik. Bu tarafını da kazağın arka tarafına birleştireceğiz. Artık koltuk altında birleşmiş kol boşluğu olan bir tane süvetere ulaşmış olacağız. Süveter formunda bir örgüye ulaşmış olacağız. Daha demin söylemiştim. Boyunu uzattıysanız siz belki koltuk altına 3 belki 4 tane motif koyacaksınız. Omuz motifi ve altındaki motif zaten bizim kol boşluğumuzu oluşturuyor. Şu şekilde katladığımızda burası bizim zaten kol boşluğumuz. Önde 2 tane motif, arkada 2 tane motif. Siz boyunu uzattıysanız üzerine motif ekliyorsunuz. O motifte de yine köşeye kadar geliyorsunuz. Siz de aynı şekilde aynı teknikle buradaki köşeye kadar geliyorsunuz. Siz de boyunu uzun yaptıysanız motifleri yerleştirdiğinizi düşünüyorum. Artık diğer parçaya birleştirelim. Örgümü ikiye katladım. Bu şekilde yarısı da buradaki koltuk altındaki iki motife yerleşecek, birleşecek. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Arada bir zincir çektim. 1 2 motif görüyorsunuz. Birinci, ikinci motif. Kaydıracağımız yer buradaki motifin köşelerin birleşim yeri. Tekrar gösteriyorum. Buradaki değil, bir üst yerdeki köşelerin birleşim yerine batıyoruz. Yani karşılıklı denk getiriyoruz. Eşit şekilde ilerliyoruz. Köşelerin birleşim yerine battım. Kaydırdım, bir zincir çektim. Sonra ne yapıyoruz? Solda köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağız. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde birleşim yerine kadar sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Karşılıklı iki motifi bu şekilde birleştirdim. Köşe noktasına geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada benim elim gevşek olduğu için normalde burada ne yapıyorduk? Bir tane zincir çekip buradaki boşluğa kaydırıyorduk. Ama elim gevşek olduğu için benim burada zincir çekmiyorum. Siz eliniz sıkıysa zincir çekebilirsiniz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluğa girdim ve kaydırdım. Sonra birleştirdiğim parçadaki köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Yani karşılıklı köşeleri de birleştirmiş oluyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluğa kaydırdım. Sonra köşelerin birleşim yerine kaydırıp karşılıklı birleşim yerlerinde bu şekilde denk getirmiş oluyorum. Arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Şurada sağdakine kaydırıp bir zincir çekeceğim ve size görüntüsünü göstereceğim. Yukarıdan aşağıya doğru motifleri birleştirmiştim. Karşılıklı birleştirdim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerine kaydırdım. Sonra sağdaki iki köşenin birleşim yerine kaydırıyorum. Yani birleşim yerlerinde karşılıklı denk getirmiş oluyorum. Bir zincir çektim ve köşeye yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde
Aşağıya kadar ilerleyelim. Buradaki köşeye kadar geldik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Köşe boşluğuna kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırarak buradaki işimi bitiriyorum. Bir zincir çektim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Artık daha net görebiliriz. İki tane motifimiz vardı. Gördüğünüz gibi yarısı ön parçaya, yarısı arka parçaya birleşmiş oldu. Bu şekilde bedeni de büyütmüş olduk. Aynı omuzda olduğu gibi bu tarafta da yapacağımız işlem aynı. Yine bir motifin bir kenarını örüyoruz. Köşelerde 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra karşılıklı birleştiriyoruz. Üçüncü kenarı örüyoruz. Üzerine motif ekliyoruz. Diğer tarafta gösterdim. Örgü bilenler buraya geçebilir. Yeni başlayanlar için sadece üzerinden geçiyorum. Bir kenarı ördük. İkinci kenarı birleştirdik. Üçüncü kenarı normal şekilde ördük ve üzerine motif ekledik. Burayı karşılıklı iki kenarı birleştirdik. İkinci kenarı da parçaya birleştirdik. Üçüncü kenarı normal şekilde örüyoruz. Burası bizim koltuk altımıza gelecek. Sonra iki tane kenar kalıyor. Karşılıklı iki tane kenarı birleştireceğiz ve sıra sonunda aynı bitişimizi yapacağız. Bir zincir çekip ipimizi koparacağız. Ben şimdi birinci motifin ilk kenarını örerek başlıyorum. Siz de iki tane motifi diğer tarafta yaptığımız gibi aynı şekilde, hiçbir değişikliği yok. Videonun o kısmına bakarak, bir tarafın birleştirmesine bakarak diğer tarafı aynı şekilde yapıyorsunuz. Sıra sonunda bir zincir çekin, ipinizi koparın ve artık kol birleştirmesine geçelim. Ben yakada doğru sayılara ulaşabilmek için böyle bir iki sıra lastik ördüm. Onu sonra sökeceğim. Beraber yapacağız. Arada böyle oluyor mu, size nasıl doğru anlatabilirim diye kendim örsök yapıyorum. Buraya takılmayın. Orayı sonra beraber geçeceğiz. Şimdi bu tarafta iki motifi yerleştirdik. Aynı buradaki gibi iki motifi buraya yerleştirdik. En son bir zincir çektik ve ipimizi kopardık. Artık kollara geldik. Bedendeki işimiz bitti. Kollara geldik. Birinci bölümde kollara kadar geldik. İkinci bölümde kolları yapacağız. Bedenden, yakadan ve kollardan lastik geçeceğiz ve kazağımızı bitireceğiz. Burayla ilgili sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz ya da Instagram'dan örgülerinizi fotoğraflı olarak atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.